Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu tesisin kurulumu, bu tesisin meydana getirilişi, bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Nasıl yaptık, burayı nasıl bu hale getirdik? Öncelikle böyle bir üretimhane kurmak için daha önceden kanarya üretiyor olmanız lazım. Üretmek istediğiniz kanarya ırkıyla ilgili bilgiye ve tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. Bu öyle sıfırdan başka bir işle uğraşırken birdenbire ben kanarya üreteceğim, ben kanarya üretmek istiyorum, kanarya beslemek istiyorum. Bu şekilde karar alıp buna başlayamazsınız. Bu mümkün değil. Kesinlikle bununla ilgili bir bilgiye ihtiyacınız var. Bu bilgi ve bu tecrübe birikimine sahip olmanız gerekiyor. Bunları söylüyorum çünkü birçok başarısızlık ve hüsranla sonuçlanan örneklerini görüyorum. Böyle bir üretimhane kurmadan önce yapmanız gereken önemli şeylerden bir tanesi. Bunu üretmek için, bu kanarya üretmek için zamanınız var mı? Bir çalışan mısınız? Günlük düzenli gidip geldiğiniz belirli saatlerde hafta içinde bir işiniz var mı? Bu önemli. Yok ya da bir emekli misiniz ya da hiç işiniz yok ya da tamamen kanarya ya da kuşlarla mı ilgilenmek istiyorsunuz? Bunları geçmeniz gerekiyor. Ben öyleyim. Ben mesleğimi bıraktım. Tamamen artık yıllardır özlemini çektiğim bir üretimhane için bu tesisin saatini verdim. Şimdi burada tüm gün boyunca bunlarla ilgileniyorum. Böyle bir üretimhane kurmak istiyorsanız bu çok büyük bir üretimhane. Yani öncelikle amacınızın ne olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Ben hobi olarak yapmak istiyorum derseniz hiç gerek yok, saçma sapan olur. Çünkü evinizde birkaç takımda besleyebilirsiniz. Böyle bir üretimhane ya da bunun yarısı kadar üretimhanesi olup da ben bunu hobi olarak yapıyorum falan diyenlere pek inanmıyorum. Kesinlikle, çünkü bunun bir gideri var. Yemi var, maması var, malzemesi var, elektriği var, suyu var, kliması var, her şeyi var. Çünkü bunları karşılamak bir hobi değildir. Bunların da bir getirisi olması lazım. Getirisi için de bu kanaryaları üretmeniz lazım. Bunları işte satış zamanı, üretim sezonu sonunda tüylerini tamamladıktan sonra satmanız gerekiyor ki bu dükkanın giderlerini karşılayabilmeniz lazım. Şimdi hangi tür kanarya beslemek istiyorsanız o kanarya ırkına göre kafeslerin ölçüleri değişiyor. Çünkü dış bedensel yapılarına göre çok büyük ve çok küçük kanarya çeşitleri var. Büyük kanaryalar için küçük kafesler olmuyor. Küçük kanaryalar için de büyük kafeslere gerek yok. Benim kafeslerimin ölçüleri mesela şöyle göstereyim size. Mesela şu bir göz, bu tek gözün eni 50'dir. Bu ellilik bana yetiyor, 60'lık yapanlar da var. Ortadan bölüyorlar, sana yavru zamanı ayırıyorlar. Burası mesela 4 katlı, yan yana 12'li bir blok. Bunlar iki çeşit olur. 12'li ya da 8'li blok halinde. Sizin üretimhaneyi kurduğunuz odanın büyüklüğüne göre kafeslerin ölçümleri, özellikleri değişebilir. Onu sizin tercihinize bağlı. Benim burası 140 metrekare. Oldukça büyük. Türkiye'nin en büyük üretimhanelerinden bir tanesi. Tabii bundan daha büyük üretimhaneler var. Burası oldukça üretimhane ve kanarya besleme açısından çok uygun. 3,5 metre tavan yüksekliği var. Aslında çok fazla havalandırmaya gerek yok böyle yüksek tavanlarda. Ama kuş sayısına göre risk almamak için. Çünkü havalandırma çok önemli. Biz şöyle bir havalandırma sistemi yaptık. Bakın şurada 2000 wattlık bir motor var. Şunun içinde bir motor var. Havalandırma motoru. Şu anda kuş sayısı az olduğu için 2 saatte 2 dakika çalışıyor. Otomatik sistem. Akşam 8'de kapanır. Sabah saat 7'de başlar. Gün boyunca 2 saatte 2 dakika çalışır. Yaklaşık 1 ay sonra falan
Kuşlar, yavrular fazlalaştığında onu 5 dakikaya, daha sonra 8 dakikaya, 10 dakikaya böyle çıkaracağız. Yani daha sık, daha uzun süreli çalışacak. Dışarıdan, şuradan, bunun üstü, bunun arka tarafı bahçe. Apartmanın arkası bahçe. Oradan borularla yukarıdaki burası teras. Boru çıkarttık. Boruları deve boyun yaptık dışarıya. Oradan temiz hava geliyor. Havayı şöyle gördüğünüz gibi şuradan temiz havayı yere indiriyor. Yukarıdan çekiyor. Bu ama şu anda bile hafiften bak elime rüzgar geliyor. 2 tane böyle bir boru var dükkanda. Makine çalıştığında 2 dakika, işte o 2 saatte 2 dakika çalıştığında dışarıdan, şurada da var aynısından bir boru da burada var. Gördüğünüz gibi şöyle. Ayrıca şu üstteki boru. Bu ve bu iki borudan makine çalıştığında içeriye temiz hava geliyor. Şu 2 tanesi de bunlar, bu iki kanal, bunlar da kirli havayı yukarıya çekerek dışarıya atıyor. Sistem böyle. Profesyonel bir sistem. Birkaç arkadaşımıza bu sistemden var. Bu gerçekten sağlıklı. Biraz maliyeti yüksek ama biz işi garantiye bağladık. Yani riske sokmak istemedik. Böyle bir üretimhane kurmaya öncelikle sağlıklı bir oda, yani bir depo, her neyse, yani üretimi yapmak istediğiniz tesisi bulmanız gerekiyor. Çevreye uygun olması gerekiyor. Mesela bazen arkadaşlar diyor ki ya üstteki apartmandaki insanlarla kavga ediyoruz. İşte kuş sesleri geliyor. İşte yani rahatsız ediyorlar. İşte zabıt falan filan bir sürü şey söylüyorlar. Onunla ilgili o engeli bir aşmanız gerekiyor. Ondan sonra kafeslere gelelim. Kafesler, Türkiye'de birçok arkadaşımız, birçok firma bu kafesleri yapıyor. Ama hepsinin bir tarzı ve stili, markası değişik. Benim yapmış olduğum, sipariş vermiş olduğum kafesler İstanbul'da. Sevdiğimiz bir arkadaşımızın. İsmini şimdi söylemiyorum. Reklama falan girer diye. Ama tekrar yaptırsam yine aynı arkadaşı yaptırırım. Ama birçok arkadaşımız da daha kaliteli, daha çeşitli kafesler yapıyorlar. Hepsi bizim arkadaşımız. Sonuçta o sizin tercihinize bağlı. Bu renk tercihi de tamamen benim tercihimdi. Bu rengi seviyorum. Önlerini krom yaptım. Teller krom. Bunları siyah olabiliyor, yeşil olabiliyor, beyaz olabiliyor. Ben kromu tercih ettim. Çünkü kuşu daha net ve sağlıklı, güzel gösteriyor. Çünkü Yorkshire beslediğim için Yorkshire'lar görsel açıdan göz zevkimizi dolduran kuşlar. Ve bu tellerin, bu önlerin tüm projesini ben çizdim. Arkadaşlar firmaya verdim. 3 tane giyotin kapı var. Ortadaki kapı biraz daha büyük. En çok oradan çalıştığım için. Bu kapılarda şöyle göstereyim. Bu kapılarda yuva var. Kapının bir tanesine yuva asıyorum. Şöyle. Size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlardan 2 tane var. 1, 2. Ortadaki kapı işte mamalık. Mamalık koyuyorum buraya. Yani ben yaylı kapılardan uzak duruyorum. Çünkü her türlü riski oluşturabiliyor. İşte bit açısından, işte çeşitli parazitler açısından. Barınma yerlerinden uzaklaşıyorum, korkuyorum. Yavrular büyüdüğünde buradaki yuvanın karşısındaki kapıya, oraya ikinci yuvayı asıyorum. Şimdi size şöyle göstereyim. Şuralarda örnek olması lazım bir tane. Evet, şurada. Bakın yavrular atlamış. Yukarı çıkmış. Buradaki şu yemliği ortaya alıyorum. Orta kapıya alıyorum. Mamalığı, yem mamalığını alıyorum. Buraya ikinci yuvayı asıyorum. İkinci yuvayı asıyorum ve buraya kuşlar tekrar ikinci ağız, üçüncü ağız her neyse yumurtlamaya başlıyorlar. Bunlar 12'li ve 8'li iki çeşit.
İstediğiniz ebatlarda yaptırabiliyorsunuz. Bunları yaptırdıktan sonra tabii ki sadece bununla bitmiyor. Tesisinizde kesinlikle bir mutfağa ihtiyacınız var. Mutfaksız olmaz. Çünkü su bizim vazgeçilmezimizdir. Şöyle bir mutfağım var. Şunlar yedek suluklarımız. Her yerde yedek suluk var. Çünkü onlar haftada bir, 15 günde bir değiştiriliyor. Dezenfekte açısından çok önemli. Şöyle bir raf sistemim var. Her şeyim burada. İşte rulolarım, mamalarım, buzdolabımız. Buzdolabı olmazsa olmaz. Tuvalet. Yani bunlar bir dükkanda buraya yaşam alanınız haline getirmek istiyorsanız bunlar sizin vazgeçilmezleriniz olur. Servis arabaları. Servis arabalarına ihtiyacınız var. Ben kendim kafama göre, büyüklüğüne göre yaptırdım. Mesela şu mama dağıtma servis arabam. Buna mama dağıtıyorum, su dağıtıyorum. Hatta şöyle bir şey yaptım. Üç ayağının şu ayağı daha kısa yaptım. Şuraya bir delik açtım buraya. Buradan sulukları değiştirirken su kendi kendine akıyor. Mesela yani her seferinde su tahliye etmeye uğraşmıyorum. O delikten şuradaki bidonu koyuyorum. Altına hortumu takıyorum. Kendi kendine o orada doluyor. Ben onu unutsam da yani yerlere su akmıyor. Çünkü nem olayı çok önemli tesiste. Buradaki nem olayını kontrol altında tutmanız gerekiyor. İşte birçok arkadaşımız tesislerdeki nem olayı probleminden dolayı işte nem alma cihazları kullanıyorlar. Mesela benim şu an dükkanımda nem 48 tam ideal. Yani 60'a kadar da çıkabilir ama 60'tan sonrası riskli. Sıcaklık 20 derece sabit. Burada bir servis arabam daha var. Bunda yumurtalarım var. Geziyorum, kontrol ediyorum kuşları. Ondan sonra burada ondan sonra dedim de bir arkadaşım videolardan bir tanesini izlemiş. Ondan sonra 11 diye beni arıyor, dalga geçiyor benden. Ya acemilik işte. Yeni video çekiyorum. Bunlar benim standlarım, yarışma standlarımın demonte. Bir tanesi mesela burada kaldı, üzerinde kupalar var. Şunlar tabii ki artık bu yarışma standları büyük üretimhaneler için. Yani küçük üretimhanelerde bazı arkadaşlar onları koyacak yeri bile yok. O yüzden artık başka yerler, daha küçük masalar kuruyorlar. Onların üzerinde eğitim veriyorlar kuşlarına. Burada bir tane daha servis arabam var. Bununla yem servis ediyorum. Şurada yem var. Bunları anlatıyorum. Bunlar dükkanımızın tabii ki herkesin tercihleri farklı. Bazen çok küçük üretimhaneler oluyor. Tek servis arabasıyla her şeyi idare etmek zorunda kalıyorlar. Benim dükkanım büyük. Ben böyle daha rahat, daha böyle fabrikasyon anlamında yani kendime kolaylık sağlasın diye böyle birkaç tane yaptırdım. Şu mesela profesyonel bir yem eleme makinesi. Bu da her dükkanda olması gereken bir şey. Bunların küçükleri de var. Onlar da tabii ki iş görüyor. Dükkandaki dezenfekte olayınız çok önemli. Çöp bidonlarınız. Mesela benim burada bir çöp bidonum var. Bu çöp kovası kuşların altından çıkan işte keçeler, işte yemler, o tür atıkları atıyorum. Burada bir tane daha var. Şurada. Bu da evsel atıklar. Yani mutfakta işte yumurta kabukları falan. Yani ikisini birbirine karıştırmıyorum. Onları o şekilde ayırmaya dikkat ediyorum. Üretim zamanı buradaki ısıyı ayarladıktan sonra ısıyı düşürmemeniz gerekiyor. Isı kontrol çok önemli. Çünkü üretim başladıktan sonra artık start verilmiş oluyor. Yani ok yaydan çıkıyor, geri dönüş yok. Bu yüzden çok kontrol etmeniz gerekiyor. Bu yüzden burada invertör 24 binlik bir klimam var. Klima kesinlikle 20'nin altına düşürmez. Ama ben Şubat ayının sonunda havalar biraz iyi gitti. Ben akşamları birkaç gün kapattım.
İşte kapatmamın eseri böyle. Kapatmamın eseri yaklaşık 10 tane falan dişim hava, yani 4-5 derece ani hava düşüşlerinden dolayı tüye girdi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. O benim hatamdı. Dükkana girişlerde dezenfekte olayı çok önemli. Ben dükkanda çamaşır suyu kullanmıyorum. Kesinlikle. Benim kullandığım tek ilaç Virkonesti su kullanıyorum. Virkonesti su ile şu görmüş olduğunuz süngeri ıslatıyorum. Onun içine bir miktar oluyor. Gelen arkadaşlar buraya basıyor. Bu şekilde. Bu şekilde basıyor. Sonra burada kuruluyor. Sonra dükkana giriş yapabiliyor. Bunlara bazı arkadaşlarım tabii görmüyor ya da dikkat etmiyor. Ama dikkat ederlerse o bana karşı olan saygılarından, dükkanıma karşı göstermiş oldukları saygılarından ileri geliyor. Ben kendim dikkat ediyorum başka yerlere gittiğimde. Burada bir ofis. Bakın şimdi çalıştı. Sesi duyuyorsunuz. Şimdi bu çalıştı. İçeriye nasıl rüzgar verdiğini, dışarıdan nasıl hava çektiğini size göstereceğim şimdi. Bakın. Bu şekilde havayı içeri veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. En sağlıklı sistem bu. Bazen yukarıdan temiz hava alıyorlar, yukarıdan veriyorlar. Yani yerde kirli hava kalıyor. Bu bir sıkıntı olabilir. Burada benim bir ofisim var. Şöyle. İşte kameralarım var. Her yerden, evden, internetten, yurt dışından burası izlenebiliyor. Burada bir kuluçka makinem var. Şöyle. Şöyle bir kuluçka makinem var. Şu an kullanmıyorum. Bilgisayarım. Boş zamanlarında oturuyorum. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Üretim sezonu sonunda bloklar kesinlikle ızgaralardan başlayarak arka yüzeyler, ara bölmeler, tülekler, ön teller hepsi kesinlikle yıkanır, temizlenir. Yeniden yani üretim sezonu bittikten sonra tüy zamanının sezonuna hazırlanır. Yerler kesinlikle üretim sezonu bittiğinde sabunlu suyla yıkanır ve dışarıya su atılır. Bu dezenfekte bizim vazgeçilmezimiz. Dezenfekte olayı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü benim bununla ilgili büyük bir sıkıntım oldu 2 yıl önce. Yani başımıza geldi, anladık, ders aldık. Bu yüzden dikkat ediyoruz. Her gün dükkanımı her gün sabah süpürürüm. Çünkü üretim sezonunda arkadaşlarımız ne kadar daha az bizi ziyaret etseler de, çünkü kural gereği ziyaret etmek iyi değil. Çünkü çalışıyorlar, yoğun oluyorlar, meşgul oluyorlar. Vakitlerini almak istemiyoruz. Ama yine de her gün ben sabah dükkanımı süpürürüm. Sabah süpürdüm. Öğleden sonraki hali bu şekilde, bu kadar kirlendi. Öğleden sonra tekrar süpürürüm. Çünkü akşama kadar buradayım. Temiz ve hijyenik olmaya dikkat ediyorum. Düzenli olmayı seviyorum. Tüm yaşamımda da böyleyim. Bu insanı mutlu eden bir şey. Çünkü sonuçta burada canlı kanaryalar besliyoruz. Kendi dışkılarından rahatsız olmuyoruz ama farklı dezenfekte problemlerini eğer kuşlara yansıtırsak sonu kötü olan sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden üzülmek istemiyoruz. Verdiğimiz emeğin de karşılığını almak istiyoruz. Çünkü sonuçta bunu seviyoruz. Bunu sevmesek zaten bir tane de olsa, 100 tane de olsa kesinlikle bununla ilgilenemeyiz, yapamayız, besleyemeyiz. Bir tane kuşun kuyruğunu salladığını görsek panik halinde ne verelim, hangi ilacı verelim diye burada o kuşun gözünün içine bakıyoruz. Bu yüzden bu iş hem keyifli hem de özveri ve ilgi isteyen bir şey.
Vallahi durum böyle. Kesinlikle üretimhanemiz bizim gözümüze hoş geliyor. Bizim gözümüzü doyuruyor. Bizi tatmin eden bir üretimhane. Daha büyük yapılabilir mi? Yapılabilir ama büyük üretimhane demek çok fazla yavru almak değil. Çok fazla kanarya yavrusu üretebilmek değil. Çok para kazanmak değil. Bunları temsil etmez üretimhanenin büyük olması. Büyük üretimhane demek büyük riskler meydana getirebiliyor. Bu yüzden bizim için yeterli olan üretimhane bu. Biz bu kadar yaptık. Ve daha fazla yapmayı düşünmüyorum. Hatta Mayıs ayında bir arkadaşım, yani ben de daha önce benim yanımda çalışan bir arkadaşım tekrar geri gelecek. Onunla keyifli bir şekilde burada devam edeceğiz. Çünkü ben yaz mevsimi üretim sezonu bittiğinde çok fazla yerinde duramayan birisiyim. Gezmeyi seviyorum. Arkadaşları ziyaret ederim. Başka şehirlere giderim. Yani her sene döngü bu şekilde devam ediyor. Şunu söylemek istiyorum videonun sonunda. Kanarya beslemek, üretimhane kurmak, tesis kurmak, bunlar tamam olur ya da olmaz. Buna bir şey değil. Ama önemli olan bir şey var. Bu 365 gün ilgi alaka isteyen bir şey. Kesinlikle eğer ben çok sosyal bir insanım, ya ben gezmeden, tozmadan, ya ne bileyim işte ailem var, işim var, şunlarla başka şeylerle de ilgileniyorum falan derseniz bu kadar üretimhane kurmanıza gerek yok. Yarısına bile gerek yok. Hatta yani böyle bir yer kiralamanıza gerek yok. Çok az bir şekilde yapabilirsiniz ama zaman olayı çok önemli. Tekrar söylüyorum. Zaman ayırabiliyorsanız ve bir de şunu söylemeyi unuttum. Üretimhane kurduğunuz şehirde, mahallede, semtte farklı üreticilerin size yakın olup olmaması önemli. Çünkü tek başına bir şehirde, tek başınıza yani atıyorum bir ilçede kanaryacıların hiç olmadığı bir yerde üretmek oldukça zor görünüyor. Çünkü küçük bir problemde size yardım edebilecek birisi yok. Bilgi açısından, ilaç açısından, birikimlerini, tecrübelerini size aktarması açısından yalnız olduğunuzda zorluklarını çekebilirsiniz. Tamam, hiç mi olmaz? Olur tabii ki. Ama benim bulunduğum bölgede, Edemit ilçesinde birçok Yorkshire üreticisi var. Bu konuyla ilgili hiçbir zaman sorun yaşamıyoruz. Bu yüzden de bu şehirde yaşamayı, bu şehirde Yorkshire üretmeyi seviyoruz. Şimdilik size anlatacaklarım bunlar. Karar sizin, para sizin, tercih sizin, her şey size kalmış. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.